Merhaba sevgili anne ve babalar. Gebeliği ay ay takip ettiğimiz video serisine hoş geldiniz. Gebeliğin 3 ayrı döneminden biri olan birinci trimester bu ay sonunda bitiyor ve daha rahat olacak bir döneme giriyorsunuz. Gebeliğe alıştığınız, hormonların olumsuz etkilerinin azaldığı, göbeğinizin çok çıkmadığı için fiziksel anlamda rahat olduğunuz döneme az kaldı. Bu ay 3. ay. 3 aylık gebelik videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir? Ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelikte 3. ayın sonunda bebeğin boyu yaklaşık 7-8 santim, bir limon veya mandalina büyüklüğü kadardır. Ağırlığı yaklaşık 22 ila 25 gramdır. Hamileliğin 3. ayında embriyo evresi bitti ve bebeğiniz bir fetüs oldu. Anne karnında 10. haftadan doğuma kadar büyüyen bebeğe fetüs denilir. Tıbbi anlamda ismi değişse de o sizin en başından itibaren minicik yavrunuz. 3 aylık gebelikte bebekte neredeyse tüm organlar çalışmaya başlamıştır. Pankreas insülin üretmeye başlıyor. 3. ayın sonunda bebeğinizin bağırsakları karnın içine tam olarak yerleşmiş durumdadır. Bebeğiniz artık daha önceleri kan hücreleri sağlayan yol kesesine ihtiyaç duymayacak. Çünkü bu görevi artık kemik iliği, dalak ve karaciğer üstlenecek. Yol kesesi artık görevini bitirmek üzere ve 3. ayın sonunda tamamen kaybolacak. Bebeğinize kol, bacak ve parmak gibi uzuvlar gelişmeye devam ediyor. Uçlarında dokunma yerleri gelişmiş olan minik parmakları uzamaya devam ediyor. 2. ayda parmaklar perde yapısıyla birbirine yapışık bir haldeydi. Bu ay itibariyle ayrışmaya başladı. 3 aylık hamilelikte bebeğin omuz ve dirsek yapıları oluşmaya devam eder. Kıkırdak yapıları giderek kemikleşmeye başlar. Kemik gelişimi eklemlerin gelişimini destekler. Bebeğin kafatası daha ideal şekillenmiştir. Boynu giderek daha da belli olmaya başladı. Sırtı daha da düzleşmiştir. 3. ayın sonunda kalbi geçen haftalara göre bir tık daha yavaşlamakla beraber hala hızlı atmaya devam ediyor. Yani bebeğinizin kalbi dakikada yaklaşık 160 ila 180 arası atım yapıyor. Hamilelikte 3. ayın sonunda bebeğinizin yüzü vücuduna orantılı şekilde daha küçüktür. Her geçen gün çok daha sevimli görünmeye devam ediyor bebeğiniz. Yüz özellikleri daha da belirginleşmiştir. Alın bölgesi geniştir. Kulakları büyüdükçe normal şeklini almaya başlar. İç kulak ve orta kulak tamamen oluşmuştur. Gözler önceki haftalara nazaran yüzün ön kısmına daha da yaklaşmıştır. Gözleri renklenmiştir. Ama bebeğinizin asıl göz renginin oluşması doğumdan 6 ila 9 ay sonrasına kadar uzayabilir. Bebekte sindirim sistemi gayet güzel çalışıyor. Bebek amniyon sıvısını yutuyor ve bu sıvıyı böbrek ve bağırsaklarından süzerek idrar olarak tekrar amniyon sıvısına bırakıyor. Göbek kordonu ile anneden bebeğin vücuduna aktarılan kan pompalama sistemi sayesinde hem bebeğe oksijen ve besin gider hem de aynı zamanda bebeğin atıkları da bedeninden atılmış olur. Göbek kordonu aynı zamanda bebeğinizin yaşamını sürdürmesi için ona oksijenli kan sağlar. Anne karnında 3 aylık bebek hareketleri geçen haftalara göre daha da hızlanır. Bebeğiniz ağzını açıp kapama hareketlerini yapabilir, baş parmağını ağzına sokabilir ve başını çevirebilir. 3 aylık gebelikte bebek artık vücudunun bütününü germe hareketi yapabilir ve dışarıdan elle bastırma şeklindeki uyarılmalara refleks hareketlerle yanıt verebilir. Cildinin üzeri lanuga adı verilen ince tüylerle kaplanmıştır. Ayrıca bebeğinizin tüm diş tomurcukları gelişimine devam eder. Bebeğiniz bu ay yüz mimiklerinin belki de ilkini yapmaya başladı. O artık ara sıra da olsa gülümseyebiliyor. Eğer 4 boyutlu ultrasonda bebeğinizi gülümserken görürseniz çok şanslısınız. Cilt katmanı ve kemikleri her geçen hafta daha da kalınlaşacağı için 3 aylık bebek ultrason görüntüsünde minik bir insan formunda görebilirsiniz bebeğinizi. Birkaç haftadır başı büyüdü ve 3 aylık gebelik görüntüsünde bebeğinizin başının bedeniyle orantısında 3'te 1 boyutuna geldiğini görebilirsiniz. 3 aylık bebeğin tekmeler attığını, kollarını ve parmaklarını hareket ettirdiğini görebilirsiniz. Eli yüzüne değer
ederse bebek refleks hareketler yapabilir. 3 aylık bebeğin ultrason görüntülerinde baş parmağını ağzına soktuğunu görebilirsiniz. Bazı doktorlar 3. ayın sonunda bebeğin cinsiyetini söyleyebilirler. Bazen de bebek pozisyon olarak bu tahmine izin vermeyebilir. O yüzden erken dönemlerde bebeğin cinsiyetini merak etmek yerine 16 ila 17. haftaları beklemek daha uygun olacaktır. Gebelikte 3. ay bittiğinde rahminizin boyu irice bir greyfurt büyüklüğüne geldi. Rahminiz büyüdükçe yan taraflarınızda ve kasıklarınızda ara sıra kas ağrıları hissetmeniz normaldir. 3 aylık hamilelikte artan kan hacmi cinsel organlara giden kan miktarında artışa neden olacağı için bazı anne adayları cinsel istek duyabilir ve cinsel ilişki hamilelik öncesinden daha keyifli olabilir. Ancak pek çok kadında bu durumun tam tersi yaşanabilir. Anne adayların hamileyken kendilerini çekici bulmamaları ve bazı baba adaylarının da bu dönemde eşlerini çekici bulmamaları hamilelik döneminde çiftlerde cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca anne adayının bulantı, halsizlik, duygu dalgalanmaları hissetmesi ve cinsel bölgeye aşırı kan gitmesinin verdiği hafif ağrı hissi de çiftlerin hamilelikte cinsellik yaşamasını engelleyebilir. Bu durumu karşılıklı konuşmak, birlikte bir bebek dünyaya getiriyor olmanın heyecanına yoğunlaşmak çiftlere iyi gelebilecektir. 3 aylık hamilelik belirtileri şunlardır. Şöyle sıralayabiliriz. Yorgunluk hissi, aşırı uyku hissi, sık idrar yapma isteği, gece uykularının bölünmesi, meme bölgesinde şişkinlik, sızı ve hassasiyet, bel bölgesinde kalınlaşma, mide bulantısı, mide yanması ve sindirim güçlüğü, baş ağrıları, kabızlık, ciltte kuruluk, kaşıntı ve sivincelenme, kasık ağrıları gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Unutmayın ki bu tür durumları ilk paylaşacağınız kişi sizin takibinizi yapan doktorunuz olacaktır. Kanalımızda gerek hafta gebelik videolarının içinde olsun, gerek ayrı bir video şeklinde olsun bu tür problemlerle nasıl baş edeceğinize dair içerikler paylaşıyoruz. Ekstra olarak önerdiğimiz yöntemleri de kullanabilirsiniz. 3. ayda cilt sorunları devam edebilir. Yüzde, bedenin farklı yerlerinde koyu lekelere neden olan gebelik maskesi görülebilir. Bu durum genellikle geçicidir ve doğum sonrasında zamanla düzelecektir. 3. ayda hamileliğin rutin testlerinden olan 11 ila 14. haftalar arasında yapılan ikili testi yaptırmalısınız. Bu test ile ultrasonda ense kalınlığına bakılarak bebek Down sendromu açısından değerlendirilir. Peki bu test zararlı mı? Hayır, zararlı değil. Cihaz ses dalgalarıyla çalışır. Bu zamana kadar yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda ultrasonografiye bağlı artmış bir anomali oranı belirtilmemiştir. Yine de gerekmedikçe çok sık uygulanmamalıdır. Bebek haberini bebek açısından riskli kabul edilen ilk 3 ay geçtikten sonra çevrenizdekilerle paylaşmanız avantajlı olabilir. Hakeza inancımızda nazar, kem göz gibi durumlar da mevcut. Bunlardan ötürü çoğu kişi ilk aylarını gizli tutabiliyor veya sadece en yakınlarına söylüyor. Ayrıca çalışıyorsanız haberi yöneticinize söyleme zamanınız da geldi. Yöneticinizle konuşmadan önce hamilelik haklarınızı öğrenmenizde yarar var. Gebelik sürecinde diş eti kanamalarınız olabilir. Dişlerinizi düzenli fırçalamak sizi rahatlatacaktır. Gerekli durumlarda diş doktorunun önereceği tedavileri yaptırmaktan çekinmeyin. Günümüzde hamilelik döneminde diş tedavileri güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. 3. ayı da geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.